arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Patiğimize boyun kısmından başlıyoruz. Bu kısımda ben iki renk kullandım. Siz dilerseniz bu kısmı da tek renk yapabilirsiniz. Boyun kısmından lastik şeklinde ördükten sonra ikinci rengimize geçiyoruz. Bu kısmı da 3 diş haroşa ördükten sonra ön kısmı ayırıp yanları ayırıp ön kısmından devam ediyoruz. Bu kısmı da ayak boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. Benim vermiş olduğum sayılar 37 numara için geçerli. Siz büyütmek istediğinizde bilek kısmından itibaren artı 4 ilmek ve ön taraftaki burgulu kısmı bir sıra daha fazla yapabilirsiniz. Bu kısmı da tamamladıktan sonra bilek kısmının ilmekleriyle birlikte şu kısımdan tekrardan ilmek çıkartıp örgümüze yan tarafta yine düz ters olan kısmı yan taraf kısmına bu şekilde tamamlıyoruz. En son patiğimizin alt taban kısmını git gel yaparak bu kısmı örüyoruz ve en son topuğu yaparak patiğimizi tamamlıyoruz. Patiğimizin arka kısmında ufak bir dikişimiz var. Evet, patiğimiz bu şekilde. Ben 2 adet 2,5 numara şiş kullandım. Bunu da 3 numara kullanabilirsiniz. Eğer ki patiklik ipiniz kalınsa, benim ipim ince olduğu için ben 2,5 numara şiş kullandım ve 3 adet de tekrardan 2,5 numara şişe ihtiyacımız var. 4 adet ilmek belirleyicimiz var. Dikmek için bir tane iğnemiz, makasımız. Patiğimde ben 2 farklı renk kullandım. Beyaz ve mint yeşili renk kullandım. Siz dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Boyun kısmından beyaz ipimizle önce bir düğüm atıp sonrasında ilmeklerimizi atarak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde devam ederek toplamda şişimize 60 ilmek atıyoruz. Sıramızın sonunda düğüm atarak örgümüze devam ediyoruz. Bu kısımda lastik olacak şekilde 2 ters 2 düz, iki ters 2 düz, 2 ters 2 düz, bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar 2 ters 2 düz sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz ters şeklinde örerek geldik. Sıra başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeğimiz, bakıyoruz ters mi düz mü diye. Sıradaki ilmeğimiz ters. İkinci ilmeği ters ördük. Sonrasında düzenli bir şekilde 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters. Bu şekilde yine devam ediyoruz. Örgümüzü her defasında 2 düz 2 ters örmeye devam edip bu kısmı da şu yan taraftaki beyaz olan kısmı da örgüye göre değişebilir. 3 santim olana kadar örmeye devam ediyoruz. Bu kısmı 10 veya 12 sıra olabilir. O 3 santim olana kadar örmeye devam ediyoruz. Patiğimizin boyun kısmını 2 düz 2 ters şeklinde örerek tamamladık. Bu kısım 3 santim olacak şekilde ördük, tamamladık. Şimdi örgümüze ikinci renk ipimizi patiğimizin rengini sabitleyerek devam ediyoruz. Bu kısmı da haroşa örüyoruz. Ben bu kısma geçtikten sonra 2 ilmek daha artırma yaptım. Herhangi bir yerinde 2 ilmek daha artırma yapalım. Birkaç ilmek önce örelim. Düz örüyoruz tüm ilmekleri.
Örgümüzün ön yüzünde 8-10 ilmek, 20 ilmek kadar ördükten sonra ilmeğin içine bandık. Bir tane ilmek ördük ve ilmeği ters çevirerek bu kısımda bir tane arttırma yaptık. Sonrasında yine ilerleyelim. Yine düz örerek bir ilmek daha arttırma yapıyoruz bu kısımda. Evet, bir kez daha arttırma yapalım. Önce ilmeğimizi düz ördük. İlmeğimizi çıkartmadan arkasına banarak bir ilmek daha örüyoruz. Bu kısımda bir tane daha arttırma yaptık. Sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. İpimizin geçiş yeri arkada kalacak şekilde örgümüzün ön yüzünden devam ettik. İkinci renk ipimize. Döndük. Örgümüzün arka yüzünden yine ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Tüm ilmekler yine düz örülüyor. Evet, bu şekilde devam edelim. Bu kısmı da ikinci renk ipimize geçtiğimizde 1 2 3 haraşo dişi boyunca örerek tamamlayalım. Evet, patiğimizin bu kısmını da tamamladık. Bu kısmı da 3 diş ördük. Şimdi ilmeklerimizi 62 ilmeğin 22 tanesini bir tarafa, 22 tanesini bir tarafa, yani 44 ilmek ayırdık yanlara. Ortaya da 18 ilmek ayırdık. Orta kısmının iki burgulu ve pirinçli olan kısmını örmek için 18 ilmek ayırdık. Bu kısımda yanlardaki ilmekleri bir ilmek tutucuya da alabilirsiniz veya ilmekleri 22 ilmek bir şişe alarak örgüye devam edebilirsiniz. 22 ilmeğimizi diğer şişe alarak bu kısımda ipimi kesmeden buradan devam edeceğim için ben ipimin orta kısmından ikinci bir ip ucuyla devam edeceğim örgüme. Bu kısımda ipi keserek de devam edebilirsiniz. 22 ilmeği bir şişe ayırdım. Ortadaki 18 ilmeği bu kez örerek devam ediyoruz. İkinci ipimi sabitliyorum. Bu kısımda farklı bir şişime geçiş yaparak bu kısım çift burgulu olan kısım yanlarda beşer ilmek pirinç olacak şekilde ortaya 8 ilmek ayırdık çift burgu için. 1 2 3 4 5 ilmeğimiz, sonraki ilmeğimizi düz öreceğimiz için ters düz ters düz ters, yani sıra başındaki 18 ilmeğin ilkini ters örerek başlıyoruz. Bir ilmek ters. Her sırada değişen tekli pirinç modeli var bu kısımda. İlk 5 ilmeği ters düz ters düz ters, 1 2 3 4 5 ilmek ters düz ters düz ters şeklinde örerek geldik. Sonraki 8 ilmeğimizi çift burgu için düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine diğer tarafta olduğu gibi en son 8 ilmeği ördükten sonra kalan 5 ilmeğimizi ilk ilmeği ters düz ters düz ters şeklinde ördük. Bu kısımda ayırdığımız ilmekler artık git gel yaparak ön kısmı örüyoruz. Yine yanlarda 2 şiş ve ortada 1 şiş olacak şekilde örgümüze 4 şişle devam ediyoruz. Arka yüzden
sıra başındaki ilk ilmeğimiz düz ilmeğimiz. Bu kısımda ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeğimiz ters olan ilmeği arka yüzden düz örüyoruz. Sonraki ilmeğimizi ters. Yani ilmeklerin yönünü değiştiriyoruz. Düz olanları ters, ters olanları düz örüyoruz. En son ters ördük, düz ördük, ters ördük. Ortadaki 8 ilmeğimiz yine ters. Bunlar burguların ters ilmeği. Sekiz ilmeğimizde ters ördükten sonra sıradaki kalan 5 ilmeğimizin ilk ilmeğini arka yüzden ters örüyoruz. Ters, düz, ters, düz. Sıra sonunda son ilmeği de ters ördükten sonra ilk git gel sıramızı bu şekilde tamamladık. Döndük. Bir sıra daha ön yüzden ve arka yüzden geldikten sonra ilk burgumuzu yapıyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeğimiz, sıradaki ilmeğimiz, bir önceki sırada bunu ters örmüşüz. Bu kez düz örüyoruz. Sonraki ilmeğimizi ters, düz, ters. 8 ilmeğimizi yine ön yüzden düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonraki ilmeğimiz düz. Onu da ters örerek devam ediyoruz. Ters, düz, ters, düz. Son ilmeği de ters örüyoruz. Arka yüzden de yine aynı şekilde dönüş yapıyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeğimiz bakıyoruz zaten belli oluyor. Ters ilmeğimiz, bunu arka yüzden düz örüyoruz. Yönünü değiştiriyoruz. Düz olan ilmeği ters örüyoruz. Ters olan ilmeği düz örüyoruz. Tekrardan düz olan ilmeği ters ördük. Ortadaki 8 ilmeğimizi yine arka yüzden ters örüyoruz. Sekiz ilmek ters ördük. Sıradaki ilk ilmeğimiz yine düz. Bunu da yönünü değiştiriyoruz. Ters. Düz olan ilmeği, ters olan ilmeği düz ördük. Düz olan ilmeği ters ördük. En son düz ve ters örerek bu sırayı tamamladık. Şimdi ilk burgumuza geçiş yapıyoruz. Kenardaki ilmekler belli oldu. Şu şekilde baktığınızda ilmeklerin yönünü her defasında örerken bakıyoruz sıradaki ilmeğimiz düz mü ters mi, ona göre örerek devam ediyoruz. Zaten sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeğimiz ters örmüşüz. Bu kısımda düz örerek devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Düz. Sonraki ilmeğimiz ters. Sıralı bir şekilde ilmeklerimizin 5 tanesini bu şekilde düz ters düz ters şeklinde örüyoruz. Son ilmeği de ters ördükten sonra ilk burgulu kısma geçiş yapıyoruz. Evet, ilk burgumuza geçiş yapıyoruz. Sıradaki 4 ilmeğimizi sağ tarafa burgu yapıyoruz. Yani ilk 2 ilmeği şişimizden çıkartıp ön taraftaki 2 ilmeği arka taraftan sol şişimize aldık. Arka taraftaki 2 ilmeği de tekrar şişimizin üzerine alarak 4 ilmekten burgu yapıyoruz ve sıralı bir şekilde ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 4 ilmekten oluşan ilk burgumuzu sağ tarafa yaptık. Şimdi sol tarafa yapacağımız burgumuzda sağ şişimizle arka taraftan ilk 2 ilmeğe değil, sonraki 2 ilmeği arka taraftan bandık. 2 ilmeğimizi çıkarttık ve ön taraftan
sol şişimizi aldık. Arka taraftan da diğer 2 ilmeği de üzerine alarak sol tarafa burgu yapmış olduk. Sıralı bir şekilde yine ilmeklerimizin 4 tanesini düz örerek devam ediyoruz. 2 3 4. Yine bakıyoruz, ilk ilmeğimiz arka yüzden düz örmüşüz. İlk ilmeği ters örüyoruz. Düz, ters, düz, son ilmekte ters örüp ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Döndük arkadan, yine pirinç olan ilmeklerimizi düz ters örüyoruz. 5 ilmeği sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeğimizi düz, ters, 3. ilmeğimiz, 4. ilmeğimiz düz, 5. ilmeğimiz ters. Sonra 8 ilmeğimizi arka yüzden ters örerek devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sonrasında ilk ilmeğimiz yine ters, düz. Bunlar pirinç olan ilmeklerimiz 2 3 4 5 ilmeği yine bir düz bir ters örerek sıramızı tamamladık. Devam ediyoruz. Burgu yaptıktan sonra ilk sıramızı arka yüzden örerek geldik. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. Burgu sonrası ilk ilmeği yine örmeden aldık. Düz, ters, düz, ters. 5 ilmeğimizi yine pirinç şeklinde ördük. Sonraki 8 ilmeğimizi düz, 3 4 5 6 7 8. Yine dönüşümlü olarak 5 ilmeği pirinç örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Arka yüzden 3. sıramıza geçtik. Burgu sonrası yine ilk ilmeği örmeden aldık. Düz, ters, düz, ters. 5 ilmeğimizi yine pirinç ördük. Sonraki 8 ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Tekrar 5 ilmek, bu pirincimizin ilmekleri ters, düz, ters, düz, ters. 3. sıramızda ördük. 4. sıramızda yine aynı şekilde ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi yine pirinç şeklinde örerek orta kısma kadar geliyoruz. 8 ilmeğimizi düz, tekrardan 5 ilmek pirinç. Arka yüzden de 5. sıramıza geçtik. İlk burgumuzu yaptıktan sonra 5. sıramız, ilk ilmeği yine örmeden aldık. Düz, ters, düz, ters. Pirinç ilmeklerimizi yine düz ters ördük. Ortadaki 8 ilmeğimiz yine ters. Sonra 5 kalan pirinç ilmeklerimiz yine ters, düz, ters, düz. En son ilmeği de ters ördükten sonra bu kısmı tamamladık. Şimdi ikinci burgumuza geçiş yapıyoruz. Yine baştaki 5 ilmeğimizi pirinç örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Düz, ters, düz, ters. 5 ilmeğimizi yine ördük. Sonraki 8 ilmeğimizi yine aynı şekilde ilk 4 ilmeğimizi sağ tarafa burgu yapıyoruz. Bunun için şişimizden 4 ilmeğimizi çıkartıp sol şişimizle arka taraftan ilk 2 ilmeği sol şişe aldık. Sonra sağ şişimizden kalan 2 ilmeği de üzerine alarak
devam ediyoruz. Sağ tarafa burgu yapmış olduk. Sıralı bir şekilde 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4. Sonraki 4 ilmeğimizde sol tarafa olacak şekilde burgu yapıyoruz. Bunun için sağ şişimizle ilk 2 ilmeği değil, sonraki 2 ilmeğin arka kısmından banarak 2 ilmek boşta şişimizden çıkarttık 4 ilmeği. Ön taraftan sol şişimizle boş olan 2 ilmeği sol şişimize aldık. Sonra arka kısmından 2 ilmeği de üzerine alıyoruz. Sıralı bir şekilde sonraki 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4. Sonrasında yine 5 ilmeğimiz kaldı şişimizde. Bunda pirinç örerek devam ediyoruz. Sıradaki ilk ilmeği ters, düz, ters, düz, ters. Bu şekilde ikinci burgumuzu yaptık. Devam ediyoruz. Yanlarda 5'er ilmeğimizi her defasında pirinç örüyoruz. Ortadaki çift burgularımızı bir defasında, yani ilk 4 ilmeği sağ tarafa burgu yapıyoruz. Sonraki 4 ilmeği de sol tarafa burgu yaparak 8 ilmek dönüşümlü olarak her 5 sırada burgularımızı 6. sırada tekrarlayarak şimdi ikinci burgu sıramızı tamamladık. Devam ediyoruz. Bu kısmı şu kısımdan saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 defa burgularımızı tekrarlıyoruz. İkinci burgumuzu tamamladık. Devam edip bu kısmı 8 burgu olacak şekilde örgümüzü tamamlayıp örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, patiğimizin ön burgulu kısmında bu şekilde 8 defa tekrarlayarak tamamladık. 1 2 3 4 5 6 7 8. En son burguyu yaptıktan sonra üzerine 3 sıra daha ördük bu kısmı. Bu kısım çünkü hemen burgu sonrası devam etmeyeceği için üzerine 3 sıra daha bu kısmı örerek tamamladık. Şimdi örgümüze şu kısımdan ipimizi kesmemiştik. Örgümüze yine bu kısımdan devam ediyoruz. Buradaki ipimizi kestik. Önce şu kısma kadar düz ters olacak şekilde, bu kısım çünkü yine düz ters devam ediyor. Yan kısımlar ikişer ikişer ilmeklerimizi sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeğimizi ters ördük. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bu kısımda 22 ilmeğimiz vardı ve düzenli bir şekilde sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeği ters ördük. 2 düz 2 ters şeklinde devam ediyoruz. 2 düz 2 ters. Sonrasında şu haroşolarımızın, pirinç örgülerimizin dibinden tekrardan ilmek alarak devam ediyoruz. Bu kısımda da 25 ilmek çıkartıp şişimize takıyoruz. Haroşoların kenar kısmından, şu kısımlardan ilmeklerimizi çıkartıp örgümüze ilave ediyoruz. Tekrardan yan taraftan bir ilmek daha çıkartıyoruz ve şişimize ilave ediyoruz. Tekrardan bir ilmek çıkartıp örgümüze ilave ediyoruz. Bir ilmek çıkartıp örgümüze ilave ediyoruz. Bu kısmı da yine dediğim gibi 37 numara için 8 sıra ördüyseniz bu kısımdan 25 ilmek çıkartıyoruz. Devam ediyoruz. Her bir pirinçlerimizin kenar kısmından birer ilmek çıkartıp
şişimize takıyoruz. Evet, şişimize kadar ilmeklerimizi alarak gelelim. Evet, buradaki ilmeklerimizi çıkarttık. Tepe noktasındaki ilmeklerimizi de örerek devam ediyoruz. Bu kısımdaki ilmeklerimizi düz örebiliriz. 18 ilmeğimiz vardı tepe noktasında. Tüm ilmekleri düz örüyoruz. Sonrasında yine diğer tarafta olduğu gibi ilmeklerimizi çıkartarak devam ediyoruz. Yine pirinçlerimizin kenar kısmından ilmeklerimizi çıkartıp şişimize takıyoruz. İlmeklerimizi çıkartıp şişimize takarak devam ediyoruz. Bu kısımda da yine 25 ilmek çıkartıyoruz. Evet, yine diğer şişimize kadar ilmeklerimizi çıkarttıktan sonra en son şu kısımda ilmeklerimizi en sonki ördüğümüz ilmeklerimiz 2 ters düzenli bir şekilde hesaplayarak 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters şeklinde bu kısımda da ilmeklerimizi aldıktan sonra buradan yine 2 düz 2 ters şeklinde devam edeceğiz. Önce şu kısma kadar yine ilmeklerimizi 25 ilmek alarak bu kısmı da tamamlayalım. Evet, bu kısma kadar da yine ilmeklerimizi çıkarttık. Sonrasında yine bu kısmındaki ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Sıradaki ilk ilmeği 2 ilmek düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonundaki 2 ilmeğimizi de düz ördükten sonra bu kısmı da ilk sırasını tamamladık. Devam ediyor bu kısım. Yine 2 düz 2 ters şeklinde örmeye devam ediyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi yine bakıyoruz. Sıradaki ilmeğimiz düz mü ters mi diye. İlk ilmeği örmeden aldık. Sıradaki ilmeğimiz ters. Bir ilmek ters ördük. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz. En sonki 2 ters ilmeğimizi de ördükten sonra bu kısımdaki ilmeklerimizi ayırmamıştık. 2 ters ördük en son. Devam ediyoruz. 2 düz. Sıradaki 2 ilmeği düz. Çıkarttığımız ilmeklerimiz bunlar. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. Bu şekilde yine ilmeklerimizi 2 düz 2 ters örerek sıra sonuna kadar önce gelelim. Evet, patiğimizin bu kısmında düz ters örmeye devam ediyoruz. Bu kısımda patiğimizin yan tarafı oluyor.
Bu kısmı ayak boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu kısmı 4 santim olana kadar ördüm. Kaç sıra olduğunu bilmiyorum. Sadece 4 santim olana kadar örmeye devam ettim. Tüm patik çevresini düz ters olacak şekilde bu kısmı örerek tamamlayalım. Patiğimizin bu kısmında örerek tamamladık. Toplamda düz ters ördüğümüz kısım patiğimizin yan tarafı 4 santim olana kadar ördük. Yine 2 düz 2 ters şeklinde tüm patiğimizin çevresi boyunca ilmek aldıktan sonra 112 ilmeğimiz var. Bu kısımdan itibaren alt kısma geçmeden önce bir sıra haroşa örüyoruz. Ön yüzden ve arka yüzden tüm ilmekleri düz örüyoruz. İlk ilmeğimizi yine sıra başında örmeden alıyoruz. Sonraki ilmekler, düzler, tersler tamamı ön yüzden düz, yine arka yüzden de düz örerek geliyoruz. Burası örgümüzün ön yüzü. Düz olan ilmekleri, ters olan ilmeklerin tamamını bu şekilde ön yüzden düz, arkadan da yine düz örerek gelelim. Sonrasında alt tabanı örmeye devam edelim. Önce 2 sıramızda tamamlayalım. Evet, taban kısmına geçmeden önce yine kenar kısmından ön yüzden ve arka yüzden de düz örerek bir diş haroşa ördük. Sonrasında 112 ilmeğimizin 51 tanesini yine işarete kadar düz örerek geliyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği yine örmeden aldık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 ilmek ördükten sonra ortaya 10 ilmek ayırdık. Bunu da yine haroşa olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Yine düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeği önce sağ şişe alıyoruz. Tekrar sol şişe alıp 10. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte örgümüzün ön yüzünde birlikte ters ördük. Döndük. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 8 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra sonundaki 10. ilmeğimizi yan taraftaki ilmekle birlikte örgümüzün ters yüzünde birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde 10 ilmekle git gel yaparak alt tabanı örüyoruz. Bu kısımda ayak numaranız büyükse 12 ilmekle de devam edebilirsiniz.
Yine sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 8 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıra sonundaki 10. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte örgümüzün ön yüzünde birlikte ters ördük. Döndük. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 8 ilmeğimizi düz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane de örmeden almıştık. 9 ilmeğimiz var. 10. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte örgümüzün ters yüzünde birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde 10 ilmeği git gel yaparak her defasında birer ilmek keserek devam ediyoruz. Bu kısımda git gel yaparak devam ediyor 10 ilmekle. En son topuk kısmı için her iki tarafta 5'er ilmek kalana kadar bu kesmelerimize devam ediyoruz. Şu kısımda 5 ilmek ve şu kısımda 5 ilmek kalana kadar bu kısmı da keserek tamamlayalım. Evet, patiğimizin buraya kadar olan taban kısmında bu şekilde tamamladık. En son 5'er ilmek kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer tarafta da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu kısımdan itibaren patiğimizin son kısmı olan topuk kısmına geçtik. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi yine örmeden aldık. Sonraki ilmeğimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördük. 2 ilmek orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan, üçünü birlikte örgümüzün ön yüzünde 3 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Döndük. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi 1, 2, 3, 4, 5 ilmek, 6 ilmek ördük. 2 ilmek orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan. Örgümüzün ters yüzünde üçünü birlikte düz örüyoruz. Bu kez orta ilmeklerimiz eksiliyor. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 5 ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmek orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan. Üçünü birlikte ters ördük. Döndük. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 4 ilmeği düz örüyoruz. Sıra sonundaki 2 ilmeği 1 ilmek de yan taraftan, 3 ilmek birlikte düz örüyoruz. Döndük. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmekleri 1, 2, 3 ilmek ördük. 2 ilmek orta ilmekten, 1 ilmek de yan taraftan. İpimizi ön tarafa getirip üçünü birlikte ters örüyoruz. Döndük. Yine ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 2 ilmeğimizi düz ördük. Sıra sonundaki 2 ilmeğimizi yan taraftan 1 ilmek, üçünü birlikte düz örüyoruz. İlk ilmeği yine örmeden aldık. 1 ilmek düz ördük. İpimizi ön tarafa alıp 3 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Son bir ilmeğimiz kaldı bu kısımda. Döndük. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 ilmek orta ilmeklerimizden, 1 ilmek de yan taraftan. 3 ilmeği birlikte düz ördük. Bu kısımda da bir ilmeğimiz kaldı. En son şişimizde 4 ilmeğimiz var. Döndük. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 2 ilmeği ters ördük. 3 ilmeğimiz kaldı. Onu da arka yüzden üçünü birlikte örerek
Topuk kısmını da bu şekilde tamamlıyoruz. Üzerine tek zincir atıyoruz. İpimizi biraz uzun bırakarak bu kısmı dikiş için kullanacağız. Evet, patiğimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi en son kısım arka kısmının dikişi kaldı. Bu kısmı da dikerek tamamlayalım. Evet arkadaşlar, patiğimizin dikişini de yaptıktan sonra patiğimizi tamamladık. Patiğimiz bu şekilde. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.